Akşam Real Madrid Atletico Bilbao maçı var. Müthiş bir kanat yapacağız. Kolalı kanat yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Kolalı kanat yapacağız. Çok ısrar ettiler. Pepsi ile Tarkan anlaştı. Seni de elimizden kaçırmak istemiyoruz. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bu videoda muhakkak Coca-Cola kullanmalısın dediler. Müthiş bir teklifle gelince reddedemedim. Şimdi maliye peşimize düşer. Şaka bir yana. Müthiş bir tavuk yapacağız. Bak, tuz yok, baharat yok, hiçbir şey yok. Sadece soya sosu istiyorum. Ve Coca-Cola ve kanat. Kanatın herhangi bir parçası olabilir. Dip kanat olabilir, orta kanat olabilir. Hepsi size kalmış. Burada 1 kilo kanadımız var. Hepsini kullanmayacağız. 2 kişiyiz. Belki 3 kişi oluruz akşama. Duruma göre. Hemen sizden istediğim her zamanki taktik. Koray, kanatları açtın, tavuğu açtın, yıkamayacak mısın? Yıkamayacağım çünkü zaten yıkamaya gerek yok. Hem sağa sola tavuğun bakterilerini sıçratırsınız, hem de zaten bunu yıkamadan paketleyemezler, satamazlar. Cesaret edemezler. Şimdi bak, 2 kişiyiz dedik ya, topu 2, 4, 6, 8, 4, 5, 6 tane de dip kanat olsun. Sizden istediğim sadece şöyle 2 çizik, hem de tek tarafına, 2 tarafta değil. 2 çizik. Orta kanatlar bitti. Dip kanatlar. At kardeşim çiziğini. Derisiz taraftan atarsan daha şık olur. Koray, illa bu çiziği atmam gerekiyor mu? Atarsanız daha çok soya sosunuz, baharatlı yapıyorsunuz, baharatlarınız işler. Verdiğiniz zamana değer en azından. Şimdi bak, kesme tahtasıyla işimiz bitti. Salla. Bu dolaba. Bıçakla işimiz yok. Burada 250 ml soya sosumuz var. Bunun en az 100 mililitresini istiyorum. Çünkü bakın, başka bir baharat kullanmayacağız. Tuz kullanmayacağız. Biraz daha. Evet. 100-125 mililitre. Kahvenin olayla hiçbir alakası yok. Tamamen tesadüf. Şu mübarek eli görüyor musunuz? Şu mübarek eli. Evet, şu mübarek eller çalışsın. İyice her yerine soya sosu değsin. Her yerine. Bakın, bir 5 dakika sosa buluyorum, soya sosuna, ve ayrıca en önemli nokta, tavuğun muhakkak ve muhakkak oda sıcaklığında olması lazım. Unutmayın bunu. Çok güzel. Her zaman ne diyorum? Her zaman yaptığınız marine ürünü geçecek. Şekil A1'de gözüktüğü gibi. Streçlemiyorum bile. Bir tabakla kapat ağzını. Sadece 15 dakika. Sizden istediğim oda sıcaklığında 15 dakika bekletin. Bunu 15 dakika sonra bakacağız. İlk başta derili tarafını ve orta ateşteyiz. Orta ateşte tavuğu ısıtmak önemli. Son 2. Sıkıştır safları. Başlat kronometreyi. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Soya sosu tuzlu olduğu için kesinlikle tuz koymuyoruz. Yağ kesinlikle gerek yok. Tamamen sadece tavuğun yağını kullanacağız. 3. dakikada çevir. Bak, sadece 3 dakika. Orta ateşte olduğumuz için rahatım. Hiç yağ koymamıza rağmen soya sosu görevini yapıyor. Altıncı dakikada ocağın altını sonuna kadar aç. Ara sıra
Şöyle karıştırıyorsunuz. İyice kolalı marinemizin içine gömün. İyice çekmeye başladı, görüyor musunuz? Zaten tavukların renginden de belli, iyice içine çektiği. Bak, attığımız çizikleri görüyor musunuz? Nasıl faydalı oldu? Tamamen içine işledi sos. Şimdi buraya kola attığımı görmeseniz dersiniz ki kolay, bunun içinde bal var ya da şeker var. İşte o bazı restoranların önümüze Kore yemeği, Tayland yemeği diye getirdiği. Bak, iyice görüyor musunuz? Artık yer yer açılmaya başladı. Tamamen buharlaşmaya başladı. Ben tamamen buharlaşmasını istiyorum. Bu bile yeterli değil benim için. Yandı, yanmadıcılar iyi dinlesin. Bakın, şu anda alırsanız sapsarı altın renginde olur. Ama ben iyice karamelize olmuş şekeri, kolayın üstüne yapışmasını istiyorum. Ama dediğim gibi yok, yanık oldu, şu oldu filan diyenler şu anda alsın. 6 dakika mühürledik, 14 dakikada pişirdik, tamam. En son görüntü bu, görüyorsunuz. 20 dakikada tamamdır. Görüyorsunuz değil mi? Evet, müthiş. Artık alabiliriz. Evet, hazırız. Nasıl görüntü? Böyle servis yapacaksınız. Şöyle bir yağlı kağıdın üstünde. Çok sıcak. Siz benim gibi yapmayın, yanarsınız. Nasıl gözüküyor? Of. Açın ağzınızı. Evet. Sadece 30 saniye sürdü. Koray, şunlar biraz fazla koyu. Yanmış olabilir mi? Tamamen sosu. Hatta size göstermek istiyorum. Bak. Görüyor musunuz içini? Tamamen sosu. Açın ağzınızı. Tamamen size yediriyormuş uyum. Harbi güzel ya. İşte size bazı restoranlarda Kore yemeği diye, Asya yemeği diye, sanki ballı mallıymış gibi getirilen taktik bu. Vallahi her şeyi anlatıyorum. Bir gün beni vuracaklar. Sihirbazların bütün hilesini anlatıyorsun diye, ama olay bu. Kendimi tutamıyorum ya. Sanki ballı gibi değil mi? Pişti pişmeciler. Daha fazla uzatmayalım. Bu arada baylar bayanlar, elleri korkak alıştırmayalım. Abone ol tuşuna basalım. Şu kanalı biraz daha büyütelim. YouTube algoritmasına savaş açmış durumdayız. Daha çok video atacağız. Bakalım öne çıkacak mıyız? Tekrardan herkese selamlar. Çok iyi olmuş be. Çok iyi.